Nötron yıldızı, yıldızların yaşamlarının son bulabileceği biçimlerden biridir. Kütlesi, süpernova sonrası kara deliğe dönüşmeye yetmeyen dev bir yıldızın patladıktan sonra geri kalan kısmını kendi içine çökmesiyle oluşturur. Nötron yıldızlarının kütleleri Güneş'inkinin 1 ila 1,5 katı, hatta 3 katı kadar olabilir. Bugüne kadar gözlemlenmiş en büyük nötron yıldızının kütlesi ise Güneş'inkinin yaklaşık 2 katıdır. Samanyolu içinde yaklaşık 2000 nötron yıldızı olduğu da biliniyor. Nötron yıldızlarının kütleleri çok büyük olmasına rağmen hacimleri çok küçüktür. Örneğin kütlesi Güneş'in yaklaşık 1,5 katı olan bir nötron yıldızının çapı sadece 10 kilometre civarıdır. Bu durum nötron yıldızlarının yoğunluklarının çok yüksek olmasına neden olur. Hatta çok yüksek demek az kalır. Bazı nötron yıldızlarının kendi etrafındaki dönme hızı çok büyüktür. Bu durumun nedeni açısal momentumun korunumu yasası gereğidir. Yıldızın hacmi azaldıkça kendi etrafındaki dönme hızı artar. Bilinen nötron yıldızları içinde kendi etrafında dönme hızı en yüksek olanınki saniyede kendi etrafında 700 defa dönmektedir. Bu inanılmaz bir sayı. Süpernova sırasında yok ettikleri Güneş sisteminden kalan gaz ve tozları üstüne çeker ve ardından yıldızın şiddetli manyetik alanı bu gazları kuzey ve güney kutuplarından uzaya ışık hızının %90 ile püskürtür. Süper sıcak ve hızlı gaz jetleri nötron yıldızının kutuplarından deniz feneri gibi ışık saçmasına yol açar. Oysa bunlar gama ışınları ve termonükleer bombalardan çok daha güçlü bir radyasyon saçarlar. Şansımıza dünyamız nötron yıldızlarına çok uzak ve biz de ışınlarını sadece radyo dalgaları alarak algılıyoruz. Çünkü gama ışınları bize ulaşana dek dalga boyu uzuyor ve zararsız radyo dalgalarına dönüşüyor. Genç nötron yıldızları olan atarcıların bebeklik haline magnetar diyoruz. Bunlar süper güçlü bir manyetik alana sahip bir nötron yıldızlarıdır. Yüzey sıcaklığı 10 milyon dereceye kadar ulaşan bu nötron yıldızlarının manyetik alanı ise dünyamızın manyetik alanından 1000 trilyon kat daha güçlüdür. Nitekim 100 milyar Tesla şiddetinde manyetik alanı olan magnetarlar 160 bin kilometre uzaktan dünyadaki bütün kredi kartlarını silebilir ve bütün bilgisayarları yakabilirler. Nötron yıldızları hakkında genel bilgi edindiğimize göre artık evrenin en tehlikeli ve en ölümcül gök cisimlerinden biri olan bu yıldızlar hakkında bir detaya inelim. Eğer bir nötron yıldızını oluşturan malzemeden tek bir çay kaşığı miktarda alacak olsaydınız 900 milyar kilogramlık bir kütleye sahip olurdunuz. Bu tek bir çay kaşığı içerisinde Everest Dağı'ndan daha fazla kütleye sahip olması demekti. Bir nötron yıldızı mı yoksa bir kara delik mi oluşacağını belirleyen kütlenin sınırını halen tartışmaktayız. Çünkü yapılan gözlemlere göre en iri nötron yıldızları 2 güneş kütlesi civarındadır. En hafif kara delik ise 5 güneş kütlesi civarındadır. Bu durumda 2 ila 5 güneş kütlesi arasında eksik kütle adı verilen bir boşluk bulunmaktadır. Muhtemelen bu aralıkta bir başka tip gök cismi oluşmaktadır veya bildiğimizden çok daha iri nötron yıldızları veya çok daha küçük kara delikler de vardır. Fakat bunlar henüz keşfedilmiş değiller. Nötron yıldızları ile ilgili yaygın bir yanlış kanı onların da ısı ve ışık ürettiği fikridir. Tıpkı kara delikler gibi nötron yıldızları da ısı veya ışık saçmazlar. Sadece kendilerinin oluşumuna sebep olan yıldızdan arta kalan ışığı ve ışığı saçarlar. Ayrıca bu devasa kütle çekimi dolayısıyla bir nötron yıldızının kütle çekim alanına giren bir cisim kurtulması çok zordur. Kara deliklerin olay ufkundan hiçbir şekilde kaçılmasa da nötron yıldızlarından kaçmak mümkün olabilir. Ancak dünyanın kütle çekiminden kurtulmak için saniyede 12 kilometre hızla gitmeniz gerekirken bir nötron yıldızının kütle çekiminden kurtulmak için saniyede 100 bin ila 150 bin kilometre hızla gitmeniz gerekir. Yani ışık hızının %30 ila %50 civarında. Teorik olarak bu mümkün olsa da pratik olarak bunu yapmak imkansıza yakındır. Bu nedenle bir nötron yıldızına yaklaşan bir gök cismi neredeyse hiçbir zaman kurtulamayacaktır. İşte bu nedenle bir nötron yıldızının yüzeyinin muazzam bir düzlükte olduğu düşünülmektedir.
Çünkü yüzeydeki en ufak pürüzler bile muazzam kütle çekiminin etkisi altında düzleştirilecek ve diğer yüzeylerle aynı seviyeye çekilecektir. Bu nedenle bir nötron yıldızının üzerindeki bir dağ bulacak olsaydınız bu da sadece birkaç milimetre yükseklikte olacaktı. Yine de bu milimetrik dağ Everest Dağı kadar ağır veya daha da ağır olabilecekti. Peki onları ölümcül yapan tek şey bunlar mı? Tabii değil. Az önce de magnetar olarak bahsettiğim tür nötron yıldızlarının en tehlikeli türüdür. Öyle ki Güneş sistemimize 100 ışık yılı yaklaşması demek küresel bir yıkım demekle aynı şey olurdu. Manyetik alanları gezegenimizin manyetik alanının katrilyonlarca katıdır. Büyük manyetik alanı olan bir magnetarda kabuktaki hareketler tehlikelidir. Magnetarın elektromanyetik radyasyon biçiminde çok büyük miktarda enerji salmasına neden olur. SGR 1806-1820 adlı bir magnetarın bu hareketlerden kaynaklanan bir patlama ile saniyede Güneş'in 100.000 yılda yaydığı enerjiden daha fazla enerji yaydığını da biliyoruz. Tam bir yıkım ustası. Ya bir magnetara yaklaşabilseydik? Bu magnetarın yaklaşık 1000 kilometre yakınında manyetik alan o kadar güçlü ki atomlarınızdaki elektronları karıştırır. Atomik seviyede tam anlamıyla parçalanırdınız. Atomların kendileri bile çubuk benzeri şekillerde deforme olurdu. Artık değerli hayatınızın kimyası tarafından kullanılamaz ve yok olurdunuz. Ayrıca magnetarların çok güçlü bir mıknatıs özelliği de vardır. Bunu size şöyle açıklayayım. Gezegenimizin çekirdeği aslında bir mıknatıs özelliği gösterir ve gücü 25 Gauss'tur. Bir magnetarın ise mıknatıs gücü 1 milyon Gauss'a kadar ulaşabilir. Hatta geçebilir. Şöyle ki eğer Güneşimizin yerinde bir magnetar olsaydı kanınızda bulunan demiri bile vücudunuzdan çekip çıkarırdı. Magnetarı bu kadar tehlikeli kılan şeyler bunlardan ibaret değildir. Son yapılan çalışmalarda öğrendik ki magnetarlarda deprem meydana geliyor. Evet, yanlış duymadınız, deprem. Diğer nötron yıldızlarında, pulsarlarda veya herhangi bir yıldızda deprem meydana gelmez. Ama magnetarlarda oluyor. Bildiğiniz üzere magnetar saf nötrondan oluşur. Ancak araya kaynayan bazı yabancı atomlar magnetarın yüzeyindeki kabuk arasından kaçmak ister. Bunu yaparken de kabukta kırılmalar meydana gelir ve deprem olur. Tabii bu depremlerde inanılmaz derecede tehlikelidir. Oluşan o kırıktan uzaya magnetarın saf ve yıkıcı gücü yayılır. Kısacası uzay geminiz o sırada bir magnetarın yanındaysa muhtemelen yok olurdunuz. Peki merak edilen diğer soruya da yanıt vereyim. Dünyanın yakınlarında bir magnetar var mı? Bize tehdit oluşturabilecek bir yakınlıkta magnetar yoktur. Bu iyi bir şey. Ancak yakın zamanda süpernova olarak patlayacağı düşünülen Betelgeuse yıldızı vardır. Bu yıldız patlamadan sonra magnetar oluşturabileceği konusunda yanılgılar vardır. Çoğu araştırmalar gösteriyor ki patladıktan sonra kara deliğe dönüşecektir. Bu yıldız ayrıca patlamadan sonra bize bir tehlike oluşturmasa da çıplak gözle hem gece hem de gündüz 3 ila 6 ay görebileceğimiz, geceleri aydan bile daha parlak olacak bir ışık yayacak. Umarım kısa hayatımızda böyle güzel bir manzara görürüz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya da zombi yıldızlar hakkında bir video çekmeyi düşünüyorum. Ve yine hafta içi bir belgesel ile kanalı boş bırakmayacağım. Şimdilik hoşça kalın, haftaya görüşürüz.